Hayatımızda bir kere de olsa gezilip görülecek ve hatta öğrenecek çok şeyimizin olduğunu herkes bilir. Bu yüzden dünyamızda en başta göz atmamız gereken bir ülke vardır ve adı Rusya'dır. Yaklaşık 17 milyon kilometre kare ile dünyanın en geniş topraklarına sahip ülkesidir. Yani bu demek oluyor ki içerisine yaklaşık 22 tane Türkiye sığdırılabilir. Toplamda 145 milyonluk bir nüfusu vardır. Fakat bunların 111 milyonu Avrupa tarafında yaşarken kalan 34 milyonu ise diğer topraklarda yaşarlar. Ülkede toplam nüfus sayısının büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturur. Öyle ki bu ülkenin 81,5 milyonu kadın olurken sadece 63,5 milyonu erkektir. Erkek nüfusunun az olmasının nedenlerinden biri 2. Dünya Savaşı'nda kaybedilen Rus erkekleri yüzündendir. Bunun yanında da ülkede alkolün çok fazlaca kullanılması erkek nüfusunu bu denli azaltmıştır. Rusya soğuk bir ülkedir. Kuzey Yarımküre'de bulunan Yakutsk gibi Rus şehirlerinde arabası olanlar her gün mutlaka araçlarının motorlarını donma riskine karşı sıcak tutmak için bir battaniye sarmak zorundadırlar. Bunun yanında Rusya'ya gittiğinizde çok fazla karşılaşacağınız en tipik manzara muhtemelen trenler olacaktır. Ekonomi yönünden bakarsak 2018 yılında Rusya yurt içi hasıla bazında 12. sırada yer almaktadır. Ülkenin ekonomisi ağırlıklı olarak doğal kaynaklara dayanmakta. Rusya 10 milyon 975 bin varil petrol üretimiyle dünyanın en büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı konumundadır. Rusya'nın hemen arkasında 10 milyon 460 bin varil petrol üretimiyle Amerika bulunurken 3. en çok petrol üreten ülke ise Suudi Arabistan'dır. Rusya'nın topraklarında bulunan doğal kaynaklarının tamamının değeri 75 trilyon doları bulmaktadır. Rusya her ne kadar petrolde lider olsa da otomobil sektöründe dünyanın en fazla ithal eden ülkesidir. Ülke zengin olmasına rağmen halkın %75'i yoksul ve fakirdir. Rusya'da her vatandaşın aldığı asgari ücret yalnızca 120 dolarken bir milletvekilinin maaşı yaklaşık 7.000 dolardır. Ayrıca Rusya'da doktorluk gibi büyük mesleğe sahip olanlar bile ayda sadece 700 dolar kazanmaktadırlar. Bunun yanında başkent Moskova'da bir metro vardır ve günde 9 milyon yolcu ağırlamaktadır. Bu günlük yolcu sayısı ise New York ve Londra metrolarının bir araya gelmesinden bile daha fazladır. Rusya'nın resmi para birimi rubledir. Ancak oldukça değersiz bir paraları vardır ki 1 ruble 13 Türk lirasına eşit gelmektedir. Rusya'da halkın yaklaşık %80'i Rus kökenlidir. Fakat kalan %20'lik kısımda ise 150'den fazla değişik etnik kökenli insan yaşamaktadır. Bunun yanında başkenti Moskova'da yaşayan zengin milyarder sayısı 76'dır. Bu yüzden Moskova dünyada en çok milyarderin yaşadığı şehirdir. 2. sırada New York bulunurken 3. ise Hong Kong yer almaktadır. Rusya'nın en güzel şehirlerinden biri olan Saint Petersburg köprüleriyle ünlüdür. Yabancı turistler buranın Paris'i ve Roma'yı anımsattığını söylemektedirler. 2013 yılında Rusya'yı toplam 28 milyon turist ziyaret etti. Gelen turistler ise gemilerle Kuzey Buz Denizi'nin üzerinde seyahat etti, trenlere bindi ve Baykal Gölü'nü ziyaret etti. Bu arada Rusya'da bulunan Baykal Gölü dünyanın en derin gölüdür ve gezegendeki en büyük tatlı su kaynağıdır. Ev konusunda Rus halkının çoğu devlet tarafından yapılan yüksek katlı apartman binalarında yaşamaktadırlar. Hatta birçok Rus'un yazın piknik yapabilecekleri bir yazlık evleri de bulunmaktadır. Bunun yanında Rusya, ABD ve Çin'den sonra demir yolları uzunluğunda dünyada 3. sırada yer alır. Örneğin Moskova'dan kalkan bir tren, Vladivostok şehrine gidebilmesi için tam bir hafta boyunca yolculuk yapması gerekmektedir. Toplu taşımada Rusya'nın büyük şehirlerinde oldukça gelişmiş tramvaylar ve metrolar bulunmaktadır. Suç işleme konusunda Rusya'da çok sayıda sokak suçları ve Rus çetelerini görmek mümkündür. 2015 yılında aralarında hırsızlık vakaları ve banka soygunları gibi suçların da bulunduğu toplam 2,5 milyon kişi ayrı suç işlemiştir. Ve bu oldukça yüksek bir rakam. Sağlık hizmeti konusunda Rusya'da ilaçlar ücretsizdir. Fakat hastanelerin hizmet kalitesi çok düşüktür. Rusya, vatan için savaşanlara çok fazla değer verir. Zafer bayramları Ruslar için çok önemlidir. Öyle ki Vatan Savunucuları adlı resmi bir bayramları da vardır. Rusya'da kadın ve erkekler için eşit haklar Amerika'dan önce sağlanmıştır. Rusya'da kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1918'de verilirken Amerika'da ise ancak 1920 yılında verilmiştir. Rus Çarlığı zamanının kralı Büyük Petro döneminde sakalı olan erkekler sakal vergisi ödemekteydi.
Günümüzde ise Rusya'nın geniş topraklarının olması nedeniyle çok sayıda ormanı bulunmakta ve bu nedenle Rusya'ya dünyanın akciğerleri denmektedir. Rusya'da aile büyüklerinin ismi yeni doğan bebeklere verildiğinden dolayı isim çeşitliliği oldukça azdır. Rusya'nın en güzel yapılarından bahsetmemiz gerekirse, Sovyetler Birliği zamanında inşa edilen işçi heykeli, ülkenin en ünlü tarihi yapılarından biri konumundadır. Askeri konuda Rusya'nın aktif olan 1 milyondan fazla askeri vardır ve 2 milyon tane de yedek askeri bulunmaktadır. Askeri güce harcanan toplam bütçesi ise 69 milyar dolardır ve dünyada Amerika ve Çin'den sonra askeriyeye en çok harcama yapan 3. ülkedir. Belki de ülkenin sahip olabileceği en gurur verici şeylerden biri olan Rusya'nın 7200 adet nükleer bombası bulunmaktadır. Nükleer sayı kıyaslamalarına göre Amerika'nın 7000, Fransa'nın 300, Çin'in ise 270 tane nükleeri bulunmasıyla nükleer güç sıralaması bu şekilde oluşmaktadır. Rusya'nın bayrağındaki beyaz kısım asilliği, mavi kısım sadakati, kırmızı kısım ise cesareti ve sevgiyi tanımlamaktadır. Rusya'nın toprakları 11 tane zaman dilimine sahiptir. Yani bu kadar çok zaman dilimine yayılabilmiş tek ülkedir. Rusya'da yaz gecelerinde güneş uzun bir süre ufuk çizgisinden kaybolmaz. Bu nedenle geceler çok aydınlık ve kısa olmaktadır. Saint Petersburg'daki Ermitaj Müzesi'nde farelere karşı kedi bekçiler bulunmaktadır. Rusya'nın Yakutistan bölgesinde bulunan Oymyakon köyü dünyanın en soğuk köyü olarak biliniyor. Köyde hava sıcaklığı 1924 yılında rekor düzeye ulaşarak -71.2'ye ulaşmıştır. Ruslar evin pencerelerinin dış dünyayla bir bağlantısı olduğuna inanırlar. Bu sebeple pencereden tükürmez, kedi bırakmaz ve su dökmezler. Rusya'da Hristiyanlar, Müslümanlar ve ateistler bir araya geldikleri zaman hiçbir problem çıkmaz. Ülkede herkesin dini özgürlüğü vardır ve halk bunu hoşnutlukla karşılamaktadır. Ruslar el ile tokalaşmaya oldukça önem vermektedirler. Eldiven ile tokalaşmaktan asla hoşlanmazlar. Ülkede iklim soğuk olduğundan Rus yemeklerinin başını genelde sıcacık çorbalar oluşturur. Ayrıca Rus mutfağı denince aklımıza en başta deniz ürünleri gelir. Rusya'da kışın yüzen ve buzlu suyun tedavi edici etkisi olduğuna inanan kişiler deniz aygırları olarak anılmaktadırlar. Ve bu deniz aygırlarının sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bu gelenek ise ülkenin en soğuk bölgelerinden olan Yakutistan'da sürdürülmektedir. Hatta Rusya Başkanı Vladimir Putin de bu geleneği denemiştir.